Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Hem kız çocuklar için hem de yetişkinler için yapabileceğiniz çok güzel ve kolay bandana yaptım. Bakın bu şekilde. Bakın renkler de çok güzel oldu arkadaşlar. İp kordonlar yaptım. Kullanışlı bir bandana oldu. İp kordonların ucuna da çiçek yaptım bakın. Burada yaptığım çiçekleri ip kordon ucuna da yaptım. Ters tarafın görüntüsü bu şekilde. Bakın model çok güzel görünüyor. Bandana örgüsüne burada sihirli halka yaparak başlıyoruz. Beyaz ile yaptığımız bu bölümü bakın tercihinize göre siz daha az veya daha çok sayıda yapabilirsiniz. Benim yaptığım bu ölçü arkadaşlar 1 yaş çocuğunuza da olur, 4-5 yaş çocuğunuza da olur. Yetişkinler için de uygun bir ölçü oldu. Bakın bağlamalı olduğu için çok kullanışlı bir model. Siz daha küçük yapmak istiyorsanız bu sıra sayısını 2-3 sıra eksik yapabilirsiniz. Daha büyük yapmak istiyorsanız da arkadaşlar istediğiniz kadar bu arttırma sırasını tekrarlayarak her ölçüde yapabilirsiniz. Bandana örgüsünde beyaz renkli iplik olarak ben bugün bu ipliği kullandım. Kullandığım iplik üzerinde 320 metre var. Bakın 100 gram iplikte 320 metre var. Bunun gibi bir bandan olarak böyle bir iplikten 2 veya 3 tane yapabilirsiniz. Yapacağınız ölçüye göre arkadaşlar 2 veya 3 bandana yapabilirsiniz. Renkli iplikler olarak da pembe renkli iplik kullandım ve bu renk iplik kullandım. Siz tercihinize göre aynı renk ipliklerle yapabilirsiniz. Bu pembe ile yaptığım yeri beyaz renkli iplik ile yapabilirsiniz veya farklı renkli iplikler kullanabilirsiniz. Yeşil renkli iplik olarak da ben bugün bu ipliği kullandım bakın. Bu bandanayı arkadaşlar koton iplikler kullanarak yaparsanız çok daha güzel olur. Siz tercihinize göre bu bandana örgüsünde her marka iplik ve renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Her renk iplik ile çok güzel oluyor. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Bakın benim yaptığım tığ işi örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığ kullanırsanız çok daha güzel olur arkadaşlar. Farklı bir bandana modeli yapmak isterseniz bakın bu şekilde yine çok güzel ve kolay bandana yaptım. Bu bandana anlatımında yaptığım YouTube kanalıma yükledim arkadaşlar. Bakın bu çiçeği yapmak da çok kolay. Bu bandananın olduğu YouTube linkini izlediğiniz bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz o linkler üzerine tıklarsanız bunun gibi güzel bir ve farklı bir bandana yapabilirsiniz. Biz bugün bu kolay ve güzel bandanayı yapacağız arkadaşlar. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel bandana örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarıyla destek olan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkayı bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Bakın elimi şu şekilde tutuyorum. Bir defa parmağıma iplik doladım. Bu doladığım ipliğe tığ takıyorum. İpliği içinden çekiyorum. Parmağımı çıkardım. Zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Sihirli halkayı yaptım. 4 zincir yapıyorum. Bu sihirli halka içine 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bakın bu sırada 4 zincir yaptım. 3 trabzan yaptım. Bir zincir yaptım. Bir trabzan yaptım. Bu 4 zincir yaptığım yere ve şu bir zincir yaptığım yere bir sonraki sırada 3'er trabzan yapacağız. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın şu iplik ucunu çektim. Burayı kapattık arkadaşlar. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu bir zincir yaptığım boşluğa 3 trabzan yapıyorum.
3 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Burada yaptığım bakın 3 trabzan var. 3 ilmeği atlıyorum. Bu 4 zincir yaptığım bakın şu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Şu ipliği bakın şu şekilde tutuyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. İpliği kaybediyoruz arkadaşlar bakın. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu bir zincir yaptığım boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu bir zincir üzerine 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bakın şu 4 zincir yaptığım boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bakın sıra sonunda 3 trabzandan sonra bir zincir yapıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Bakın buraya bir trabzan yaptım. Bir sonraki sırada 4 zincir yapıp buraya 3 trabzan yapacağız. Sıra sonunda da buraya 3 trabzan, bir zincir, bir trabzan yapacağız. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın demek istediğim şu arkadaşlar. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bir sonraki sırada bakın buraya 3 trabzan yapacağız. Bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, bir trabzan. 4 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, 3 trabzan, bakın sıra sonunda 3 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Aynı yere bir trabzan yapıyorum. 4 zincir, örgüyü çeviriyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tercihinize göre istediğiniz kadar arttırma sırası yaparak devam edelim. Bandanayı yapacağım ölçüye kadar arttırmalar yaparak bakın tamamladım. İlk başladığım sıradan itibaren sayıyorum bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 sıra oldu arkadaşlar. Ölçüyorum. Bakın tam orta noktadan 19 santimetre yükseklik oldu. Bu genişliği ölçüyorum. 38 santimetre genişlik oldu arkadaşlar. Siz daha büyükler için yapmak istiyorsanız 1-2 sıra arttırmaya devam edebilirsiniz veya küçük yapmak istiyorsanız bu benim yaptığımdan 1 veya 2 sıra eksik yapabilirsiniz. Şimdi bu çevresinden sık iğne sırası yapacağız arkadaşlar. Bakın şuraya bu trabzanın olduğu yere 3 sık iğne yapıyorum. Her sıraya 3 sık iğne yapıyorum. Bakın 1, 2, 3. 3 sık iğne yapıyorum. 3 sık iğne yapıyorum.
bu köşeye kadar devam edelim. Buraya kadar sık iğne yaptım. Ben her sıraya bakın 3 sık iğne yaptım arkadaşlar. Elim sıkı olmadığı için çekme yapmadı. Sizin eliniz sıkıysa burada çekme yaparsa arada bazı sıralarda 4 sık iğne yapabilirsiniz. Bakın bu köşede ilk başladığımız sihirli halka ilmeği var. Bu ilmek içine sık iğne yapıyorum. 3 sık iğne yapıyorum. Bu trabzan sırasına 3 sık iğne yapıyorum. Bakın dönüş yaptım. 3 sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. En son sıraya da 3 sık iğne yaptım. Şimdi buraya ip kordon yapacağız arkadaşlar. Bakın bir ip kordon buraya, bir ip kordon buraya yapacağız. İp kordon yapmak için zincirler yapıyorum. 40 zincir yaptım. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. 40 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 20 santimetre zincir uzunluğu var. Benim elimin sıklığına göre bu kadar zincir yaptım. Siz bu kordonu daha kısa da yapabilirsiniz, daha uzun da arkadaşlar. Şimdi bu yaptığım zincirler üzerine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Her zincir üzerine ilmek kaydırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yaptım. Son yaptığım ilmeği bakın şuraya bir sık iğne yaparak birleştiriyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Bu ön bölüme gelen yere arkadaşlar minik pıtırcık modeller yapıyorum. Bakın bu 3 trabzan yaptığım ilk trabzan üzerine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Şu bir ilmeği atlıyorum. Bu ilmek üzerine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bakın şu bir zincir yaptım. Bu ilmeği atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. En son bakın buraya bir pıtırcık model yaptım. Bu boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Buraya da burada yaptığımız gibi ip kordon yapıyoruz. Siz bu ip kordon için kaç zincir yaptıysanız buraya da aynı sayıda zincir yapıyoruz. Ben 40 zincir yaptım. Buraya da 40 zincir yapıyorum. 40 zinciri tamamlayalım. 40 zincir yaptım. Bir ilmek atlıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Zincirler üzerine ilmek kaydırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar ilmek kaydırma yaptım. Son ilmeği bakın şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar birleştirme yaptığım yerin görüntüsü bu şekilde oldu. Bu bandanayı bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu çevresinden çiçekler yapmak istiyorum. Bu renk yeşil iplik ile yaprak bölümünü yapıyorum. Bakın buradan başlıyorum. Şu ilk ilmeğe ipliğimi bağlıyorum. İlmek yapıyorum. 4 zincir yapıyorum.
üzerine iplik alıyorum. Buraya V şekli yapıyorum. Bakın trabzan yaptım. V şekli oluşturdum. Bir zincir yapıyorum. 4 ilmek atlıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. 5. ilmeğe bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. 4 ilmek atlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. 4 ilmek atlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. V şekilleri yaparak buraya kadar devam edelim. Buraya kadar bakın V şekilleri yaptım. Bu köşenin daha güzel görünmesi için arkadaşlar bakın burada tam şu ortadaki ilmeğe V şekli yapacağız. Bir ilmek atlıyorum. Bu ilmeğe bakın bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Artık 4 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Aralarda 4 ilmek atlıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe de V şekli yaptım. İpliği kesiyorum. Şimdi çiçek örgüsüne başlıyorum. Ben bu renk iplik ile yapıyorum. Siz tercihinize göre her renk iplikleri kullanabilirsiniz. Bu ilk V şekline ipliği bağlıyorum. İlmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. V şekli içine 5 trabzan yapıyorum. Beş trabzan yaptığım 3 zincir ile birlikte 6 trabzan oldu. Tığı çıkarıyorum. İlk yaptığım bu 3 zincir var. Bakın 3. zincire tığı takıyorum. İlmeği içinden çekiyorum. Bakın çiçeği bu şekilde yaptım. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. V şekli içine 6 trabzan yapıyorum. Altı trabzan yaptım. Tığ ilk trabzan üzerinde bulunan şu ilmeğe takıyorum. İlmeği içinden çekiyorum. 3 zincir yapıyorum. V şekli içine 6 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son V şekli içine bakın çiçeği yaptım. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Şimdi pembe renkli iplik ile devam ediyorum. Şu ilk yaptığım çiçeğin bakın şu ilmeğe, üzerindeki ilmeğe ipliği bağlıyorum.
Ben pembe renkli iplik kullanıyorum. Siz tercihinize göre her renk iplik ile yapabilirsiniz. Beyaz yapabilirsiniz, mor yapabilirsiniz, farklı renkli iplikler yapabilirsiniz. Şu bakın, 2 V arasına yaptığım şu boşluğa 5 trabzan yapıyorum. Beş trabzan yaptım. Bu çiçeğin bakın şu üzerindeki ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu 2 V arasındaki boşluğa 5 trabzan yapıyorum. Bakın şu yeşil iplik ile şu yaptığımız zincir arada kalıyor arkadaşlar. Bakın model üzerindeki şu ilmeğe sık iğne yapıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Ters tarafının görüntüsü de bu şekilde. Bu şekilde çiçekler yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son model üzerine sık iğne yaptım. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar. Bandana bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Bakın iki renk uyumu da çok güzel oldu. Şimdi bu ip kordon ucuna çiçek yapacağız arkadaşlar. Bakın ben birini bu şekilde yaptım. Diğerini sizinle yapalım. Yeşil renkli iplik ile başlıyorum. Bakın şu uçta bulunan ilmeğe ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Şu iplik ucunda bakın şu şekilde arada kaybediyorum. Aynı ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bir V şekli oluşturduk bakın buraya. İpliği kesiyorum. Bu renk iplik ile çiçek yapıyorum. İpliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Buraya 6 trabzan yapıyorum. Altı trabzan yaptım. Üst zincir ile birlikte 7 trabzan oldu arkadaşlar. Çıkarıyorum. Üçüncü zincire tığ takıyorum. İlmeği içinden çekiyorum. İpliği kesiyorum. Şu iplik ucunda arada kaybediyorum. Bakın ilmeklerden çekiyorum.
Bakın bitirdik. Çok güzel oldu arkadaşlar. İp kordonlar da çok güzel oldu bakın. Ölçülerini söylüyorum. Orta noktadan yüksekliği ölçüyorum. 23 santimetre. Genişliği ölçüyorum. 38 santimetre. Bu bandana ölçüsü arkadaşlar bakın şu şekilde bağlamalı olduğu için 1 yaş çocuğunuza da olur. 3, 4, 5 yaş her yaş çocuğunuza olur. Yetişkinler için de uygun bir ölçü. Bakın yetişkinlerde biraz daha şu şekilde bağlanabilir. Yetişkinler de çok rahat kullanır. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.